Süleyman Aleyhisselam, Mescid-i Aksa'nın inşaat işleri bittikten sonra hayvanlardan, insanlardan, cinlerden oluşan ordusuyla Mekke-i Mükerreme'ye doğru bir yolculuğa çıkar. Hatta rivayetlerden biri Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem o diyarda geleceğini topluluğuna da bildirmiştir. Bu yolculuk devam ederken çok güzel bir vadiye denk gelirler. Bunun üzerine Hz. Süleyman namaz kılmak ister. Bunun için orduda hazırlıklar başlarken Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunda bulunan kuşlardan birisi Hüdhüd aniden ortadan kaybolur. Hüdhüd kuşu uçtuktan sonra kendi cinsinden bir takım kuşlara rastlar ve onlara dahil olur. Hüdhüd kuşu kendi türünden bu kuşlarla gezdiği sırada Hz. Süleyman ordusuna dönüp Hüdhüd kuşunu sorar. Hz. Süleyman'ın Hüdhüd kuşunu sormasının sebebi namaz kılmadan önce temiz su kaynaklarını bu kuşun buluyor olmasıdır. Ordusu bir müddet Hüdhüd'ü aradıktan sonra bulamayınca Hz. Süleyman şöyle söyler: "Bana ne oluyor da Hüdhüd'ü göremiyorum?" Akabinde Hüdhüd'ün kendinden izin almadan oradan ayrıldığı haberi gelir. Bunun üzerine Hz. Süleyman ya bana açık bir delil getirecek ya da onu şiddetli bir azaba uğratacağım der. Bir vakit geçtikten sonra Hüdhüd kuşu Hz. Süleyman'ın yanına gelir. "Ya Süleyman" der, "senin bilmediğin bir şey öğrendim." Hz. Süleyman "Ne öğrendin?" diye sorar. "Biz uçuş yaptığımız sırada Sebe adında bir şehre gittik. Ayrıca orada hükümdar bir kadın gördüm. Kendisine her şey verilmişti. Onu büyük bir tahta otururken gördüm. Fakat tüm bu bolluk ve berekete rağmen onları güneşe secde ederken gördüm." Bunun üzerine Hz. Süleyman "Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Buna bakacağız" der. Süleyman Aleyhisselam oturup Sebe Melikesi'ne Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan bir mektup yazar. Üzerine de mührünü basarak bunu Hüdhüd'e verir ve arkasından da şöyle tembihler: "Bu mektubu götürüp onlara ver. Daha sonra biraz geri çekil ve onları seyret. Sonra gelip bana tüm olan biteni haber ver." Hüdhüd bu mektubu alıp Belkıs'ın tahtının üzerine bırakır. Belkıs odasına girip tahtının yanına gittiğinde mektubu görür. Garip mektubu eline alıp adamlarına dönerek "Bunu kim buraya bıraktı?" der. Muhafızların hiçbirinden ses çıkmaz. Hüdhüd tüm olan biteni seyretmektedir. Kadın hükümdar mektubu açıp okumaya başlar. Mektubun başında Bismillahirrahmanirrahim yazısını görünce etrafındakilere dönerek "Beyler, ulular, bana çok şerefli bir mektup bırakılmış" der. Ve "Bu mektubu bize Süleyman göndermiş" diye de ekler. Bunun akabinde mektupla alakalı etrafındakilerle istişare yapmak ister. Bunun üzerine Melike'nin kurultayı ona şöyle söyler: "Efendim, bizim ordumuz güçlü ve biz siz ne derseniz onu yaparız." Bunun üzerine kadın hükümdar, "Eğer orduyla buraya gelirlerse bu şehri perişan ederler. Biz bu orduyu caydıracak bir şeyler düşünelim" der. Akabinde birçok hediye hazırlanarak Hz. Süleyman'a doğru yola çıkar. Hz. Süleyman'ın önüne bu hediyeler geldikten sonra Hz. Süleyman hediyelere bakar ve akabinde "Siz bana malla mı yardım ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği sizin verdiklerinizden çok daha hayırlıdır. Ama siz hediyenize güveniyorsunuz." Akabinde elçisine dönerek şunları söyler: "Onlara git ve şöyle söyle. Kendilerine asla karşı koyamayacakları bir orduyla gelirim. Onları hor ve hakir bir şekilde oradan çıkartırım." Elçiler gidip bu durumu Melike'ye anlattıkları vakit kadın hükümdar panikle "Herhalde niyetimizi anladı" der. Akabinde "Belli ki bu sadece bir melik değil. Onun karşısında duramayız" der. Bunun üzerine heyetiyle birlikte Hz. Süleyman'ın huzuruna gideceğini açıklar. Hz. Süleyman'ın buyruğunu ve davet ettiği dini görmek istiyorum der. Sebe Melikesi yola çıkmadan önce çok sevdiği tahtı ve ona açılan kapıları sıkıca kilitletir. Tüm bunlar yaşanırken Hz. Süleyman tahtında oturduğu vakit ordusunda bulunanlara dönerek "Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce
İçinizden hanginiz bana o melikenin tahtını getirir der. Bunun üzerine ifritlerden biri söze girer. Ya Süleyman, siz tahtınızdan kalkmadan o tahtı size getiririm der. Hazreti Süleyman, peki daha hızlı getirebilecek birisi var mı der. Bunun üzerine ordudan biri öne çıktı. Bu kişi kitaptan kendisine ilim verilen birisiydi. Ve Hazreti Süleyman'a şöyle söyledi. Ya Süleyman, sen gözünü açıp kapatıncaya kadar o tahtı sana getiririm. Ve bunun akabinde taht bir anda oraya gelir. Tüm bunlar yaşanırken Belkıs ve heyeti Hazreti Süleyman'ın sarayına doğru gelmişlerdir. Bu saray o kadar görkemli ve ihtişamlıdır ki şöyle bir rivayet edilir. Belkıs bu saraydan içeriye girerken kristal ve billurdan bir zemine yönelir. Öyle ki buradan geçerken ıslanacağını düşünüp kıyafetinin uçlarını havaya kaldırır. Tüm bunların akabinde Belkıs Hazreti Süleyman ile buluşup din ve Allah hakkında bilgiler alır. Gördükleri ve karşılaştıkları her şey başını döndürmüştür. Daha sonra Belkıs, Kur'an-ı Kerim'de de geçen şu sözleri söyler. Rabbim, ben kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum der. Daha sonra Hazreti Süleyman'ın Belkıs'la evlendiği ve mülkünde meliki olarak bıraktığı söylenir. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlerle bir kez daha buluşmak gerçekten büyük bir mutluluk. Aşıklar Şehri kanalımızda her bir hikaye manevi yolculuğunuzda size eşlik etsin, kalbinize dokunsun diye büyük bir özenle hazırlanıyor. Arkada büyük bir emek var. Sadece ekranda gördüğünüz birkaç dakika için bile günlerce çalışıyoruz. Geceli gündüzlü bir ekip sizlere en güzel, en derin, en anlamlı hikayeleri sunabilmek için oldukça uğraşıyor. Bu emeklerin daha fazla güzel kalbe ulaşması tamamen sizlerin desteğiyle mümkün. Bu yüzden videolarımızı beğenmek, kanala abone olmak ve yorum bırakmak gerçekten çok önemli. Sadece bir tıkla bu manevi hikayelerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Sizlerin her bir desteği bizim için çok kıymetli. Bu yolculuğumuzda yanımızda olduğunuz için minnettarız. Daha nice güzel hikayelerde buluşmak dileğiyle. Lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hep birlikte Aşıklar Şehri'ni daha da büyütelim. Bu kıssaların içindeki manayı duyan kalplere, aşıklara selam olsun.